Bir büyü. Karanlık bir kuyunun dibine saklanan 11 düğüm. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bile etkileyen görünmez bir kötülük. Bu gece anlatacağımız olay sıradan bir hikaye değil. Medine'de yaşanmış gerçek ve ürpertici bir sır. Öyle bir sır ki, asırlar geçmesine rağmen halen insanların içini ürpertiyor. Peygamber Efendimiz'e yapılan gizli büyü. Zervan kuyusunun karanlık sırrı. Ve Felak ile Nas surelerinin inişi. Hazırsanız, şimdi karanlığın içine doğru birlikte yürüyelim. Çünkü birazdan duyacaklarınız tüylerinizi diken diken edecek. O gece Medine'nin üstüne çöken karanlık alışılmış bir karanlık değildi. Sokaklar sessizdi. Rüzgar bile sanki korkudan esmiyordu. İnsanlar evlerine çekilmişti ama Allah Resulü'nün evinde tarifsiz bir ağırlık vardı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün geçtikçe güçten düşüyordu. Ama ortada normal bir hastalık yoktu. Ne yara vardı, ne ateş, ne de görünen başka bir sebep. Sadece bedenini saran korkunç bir halsizlik. Kalbine çöken derin bir hüzün. Ve en ürpertici olanı, bazı şeyleri kısa süreli unutmaya başlaması. Sahabeler bunu gördükçe korkuyordu. Çünkü Allah Resulü'nü hiç böyle görmemişlerdi. Bir gün mescitte fısıltılar başladı. Peygamberimiz neden artık eskisi gibi değil? Bu görünmeyen bir kötülük olabilir mi? Medine'de insanlar huzursuzdu. Kimse gerçeği bilmiyordu. Ama görünmeyen bir karanlık sessizce yayılıyordu. Ve bu karanlığın merkezinde bir adam vardı. Lebid bin Asam. Medine'de yaşayan Yahudi bir büyücü. Kalbi kin ve kıskançlıkla dolmuştu. Çünkü İslam hızla yayılıyordu. İnsanlar Allah Resulü'nün etrafında toplanıyordu. Medine'de iman büyüyor. Karanlık ise küçülüyordu. Ama Lebid buna dayanamıyordu. İnsanlar neden onu dinliyor? Neden herkes Muhammed'in peşinden gidiyor? İçindeki nefret büyüdü. Ve sonunda şeytani bir plan hazırladı. Gizlice Peygamber Efendimizin saç tellerini ve tarağını ele geçirdi. Sonra karanlık bir büyü yaptı. 11 düğüm attı. Her düğümde şeytani bir fısıltı vardı. Her bağda karanlık bir niyet. Ve sonra hepsini Medine yakınlarında bulunan eski bir kuyunun içine sakladı. Zervan kuyusu. İnsanların yaklaşmaya korktuğu ıssız bir yer. Sessiz, soğuk ve karanlık. Lebid kuyunun başında son kez düğümlere baktı. Artık zayıflayacak. Artık gücü kalmayacak. İşte o andan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rahatsızlığı daha da arttı. Sebepsiz bir yorgunluk. Gece çöken ağırlık. Kalpte açıklanamayan bir sıkıntı. Sahabeler ne yapacaklarını bilemiyordu. Hazreti Ebubekir üzgündü. Hazreti Ömer öfkeliydi. Hazreti Ali ise sürekli dua ediyordu. Çünkü hepsi Allah Resulü'nün çektiği acıyı görüyordu. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. Allah'ın yardımı yaklaşmıştı. Ve bir gece, gökyüzünden nur indi. Cebrail aleyhisselam geldi. O an Medine'de görünmeyen bir sessizlik oluştu. Sanki zaman durmuştu. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü'nün yanına geldi ve dedi ki: "Ya Resulallah,
Allah sana şifa göndermiştir. Ve ardından 2 büyük sure indirildi. Felak suresi ve Nas suresi. Bu sureler sadece ayet değildi. Bunlar Allah'ın korumasıydı. Şeytanın karanlığına karşı ilahi bir kalkandı. Cebrail aleyhisselam büyünün yerini de haber verdi. Büyü Zervan kuyusunda 11 düğüm halinde saklanıyor. Bu haberin ardından Hazreti Ali radıyallahu anh ve bazı sahabeler hemen yola çıktı. Geceydi. Ay ışığı bile zayıftı. Kuyunun etrafına geldiklerinde ürpertici bir sessizlik vardı. Kuyunun içi kapkaranlıktı. Sahabeler aşağı indiler. Ve sonunda o düğümleri buldular. Peygamber Efendimizin saç telleri, tarağı ve etrafına bağlanmış 11 düğüm. Her biri karanlık bir enerji taşıyordu. Sahabeler onları titreyerek çıkardı ve Allah Resulü'nün yanına getirdi. İşte mucize tam o anda başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Felak suresini okumaya başladı. İlk ayet okundu. Bir düğüm kendiliğinden çözüldü. Sahabeler şaşkınlık içindeydi. İkinci ayet okundu. Bir düğüm daha açıldı. Her ayette görünmeyen bağlar kopuyordu. Sanki karanlık parçalanıyordu. Ve sonra Nas suresi okunmaya başladı. Her kelimeyle büyü eriyor. Şeytanın kurduğu bağlar yok oluyordu. Son ayet okunduğunda 11. düğüm de çözüldü. Ve o anda her şey değişti. Allah Resulü'nün yüzü yeniden nurlandı. Üzerindeki ağırlık kayboldu. Bedeni rahatladı. Kalbindeki hüzün dağıldı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Allah'a şükürler olsun. Sahabeler mutluluktan ağlıyordu. Çünkü Allah Resulü yeniden iyileşmişti. Ama olayın en şaşırtıcı kısmı bundan sonra yaşandı. Sahabeler Lebit bin Asam'a ceza verilmesini istedi. Çünkü Allah Resulüne bunu yapan biri nasıl affedilebilirdi? Hazreti Ömer'in gözleri öfkeyle dolmuştu. Ya Resulallah, izin ver cezasını verelim. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir cevap verdi ki, herkes sustu. Onu bırakın. Bir an sessizlik oldu. Çünkü Allah Resulü intikam istemedi. Kendisini acı içinde bırakan adamı bile affetti. İşte gerçek merhamet buydu. İşte peygamber ahlakı buydu. Lebit bu haberi duyunca şaşkına döndü. Belki de ilk kez gerçekten korktu. Çünkü karşısındaki insan sıradan biri değildi. Allah'ın rahmet peygamberiydi. O gece kuyudan çıkarılan büyü malzemeleri yakıldı. Bir daha kimse kullanamasın diye yok edildi. Ama Felak ve Nas sureleri kaldı. Ve bu sureler sadece o gün için inmedi. Kıyamete kadar ümmeti korusun diye indirildi. Gece korktuğunda oku. Kalbin daraldığında oku. Kendini yalnız hissettiğinde oku. Çünkü bu sureler Allah'ın sana verdiği görünmez kalkandır. Şimdi düşün. Belki de bugün insanların göremediği karanlıklar halen aramızda dolaşıyor. Belki de bazı kötülükler sessizce yaklaşmaya devam ediyor. Ama unutma, Allah'a sığınan asla yalnız değildir. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, eğer anlatılanları dinlerken ürperdiysen, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma.
Çünkü burada sadece hikayeler anlatmıyoruz. Görünmeyenin ardındaki sırları ortaya çıkarıyoruz. Ve bir sonraki videoda, belki de bugüne kadar hiç duymadığın başka bir karanlık gerçekle karşılaşacaksın.